Sokaklarında yürürken Türkiye'yi iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir Avrupa şehrindeyiz bugün. Yunanistan'ın başkenti Atina'dayız. Bugün burada çok güzel yerlere gideceğiz. Çok güzel yemekler yiyip içeceğiz. Hazırsanız Atina başlasın. Şimdi güne Bugatsadiko Pisili'de başlıyoruz. Burada Yunan böreği yiyeceğiz. Benimkisi ıspanaklı peynirli, Burçankisi de kremalı. Bugün içinde çok yürüyeceğiz. O yüzden biraz enerji lazım. Şimdi börekleri bir tadalım. Bakalım farklı mı ya da çok güzel mi, normal mi? Lezzet birebir bizim böreklerle. Güzel bir börek bence. Kesinlikle birebir yani. Kremalıyı da tadayım. Tatlı kremalı var. Bu da gayet güzel. İkisini de hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Hatta biz muhtemelen bir tane ekstra da söyleyeceğiz. Çünkü porsiyonlar tahmin ettiğimden küçük geldi. Özellikle ıspanaklı için. Şimdi bu kadar yürümeye bu kadar az börek bizi tutmaz. Bunların da tanesi bu arada sanırım tatlı 2,5 euroydu. Ispanaklı 3 euroydu. Bir porsiyon daha peynirli eklettik. Bir tane daha ıspanaklı da aldık üstüne. Anca böyle tutacak bizi. Börekler gerçekten güzel. Tekrar ediyorum. Şimdi sizi Atina şehrini yukarıdan nefis manzaralarla izleyebileceğiniz bir tepeye getirdik. Filapapos tepesindeyiz. Buradan hem Akropolis'in hem de Atina'nın çok güzel bir manzarası var ve bedava seyredebiliyorsunuz bu manzarayı. Bu tepeye çıkmak için hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor. Filapapos tepesi ismini bir Roma soylusundan almış. Bu Roma soylusu da aynı zamanda günümüz Türkiye'sinin güneydoğusunda bir zamanlar kurulu olan Komagene Krallığı'nın prensiymiş. Kendisi için bu tepeye bir anıt da dikilmiş. Milattan sonra 116 yılında. Atina'da aynı Roma'yı gezer gibi sizi bu şekildeki yapılarla etkileyen bir şehir. Gördüğünüz yapılar milattan sonra 10. yıldan, milattan önce 100. yıldan, milattan sonra 110. yıldan bu tarz bu kadar eski zamanlardan kalma. Atina, Roma bu şehirler gerçekten gezmesi çok zevkli şehirler. Filapapos tepesine tırmanırken çıktığınız yol çok keyifli bir yol. Etrafınızda zeytin ağaçları, yeni açmış laleler, papatyalar mevsimden dolayı. Bununla birlikte yolu çıkarken sürekli bir Akropolis manzarası görüyorsunuz. Yani en tepeye çıkmanıza illa gerek yok en güzel manzara için. Yol üzerinde de çok güzel Akropolis manzaralarına şahit oluyorsunuz. Sadece en tepede Atina şehrini 360 derece izleyebiliyorsunuz. O yüzden en tepeye çıkmak şehri görmek için daha güzel bir aktivite. Filapapos tepesi bizce Atina'ya geldiğinizde kesinlikle gelmeniz gereken bir yer. Filapapos tepesinde bulunan arkamdaki yapı ise Sokrates'in hapishanesi diye geçiyor. Sokrates anlatılana göre burada M.Ö. 400'lü yıllar civarında hapis tutulmuş. Suçu da dinsizliği yaymak ve gençleri yozlaştırmakmış. Kendisi idam cezasına çarptırılınca idam cezasını beklemeden intihar etmiş. Evet, şimdi tabii ki de Atina deyince akla gelen ilk yerlerden bir tanesine geldik. Akropolis'teyiz. Ama biletimizi saat 12-1 slotu arasına almıştık. Şu anda saat 11.30 civarı. Dolayısıyla tam 15 dakika öncesinden itibaren almaya başlıyorlarmış. Mecburen şu anda beklemek zorunda kaldık. Kahvemizi ve portakal suyumuzu aldık. Böyle bir köşede oturduk, bekliyoruz. Biletlerimizi online olarak aldık internet sitesinden ve 30 euroya aldık. Daha önceki tarihlerde yani kış döneminde biraz daha uygun fiyatlı satıyorlar. Ama 1 Nisan itibariyle yani sezon için bilet fiyatları Akropolis için 30 euro. Eğer bileti online almazsanız bu sırayı beklemeniz gerekiyor. O yüzden online bilet alın buraya gelmeden önce.
Akropolis Atina'ya ait bir şey değil. Akropolis antik Yunan şehirlerinde bulunan yüksek şehre verilen isim. Akropolis'in anlamı da yüksek şehir zaten. Dini yapılar, kültürel yapılar, politik yapılar şehrin bu yüksek kısmında konumlanırmış. Atina Akropolisi günümüzde görebileceğiniz en ünlü ve en korunmuş akropolis. Burada gördüğünüz yapıların birçoğu M.Ö. 400'lü yıllarda yapılmış ve bu yapılardan kuşkusuz en ünlüsü tanrıça Athena'ya adanmış olan arkamdaki Parthenon Tapınağı. Peki Akropolis'te bulunan en ünlü tapınak olan Parthenon neden tanrıça Athena'ya adanmış? Onun da şöyle bir hikayesi var. Hepsi Yunan mitolojisi, ona göre dinleyin. Önceden tanrılar, tanrıçalar şehirleri koruma görevini üstlenmek isterlermiş ve şehirde yaşayan insanlar da onlara adayarak ibadethaneler vesaire yaparlarmış. Aynı bu arkamdaki Parthenon gibi. Fakat iş bu şehre gelince bu şehri hem Athena sahiplenmek istemiş hem de Poseidon sahiplenmek istemiş. Böyle olunca aralarında yarışmalarına karar verilmiş ve şöyle bir karar alınmış. Bu şehre kim en güzel hediyeyi sunarsa şehrin koruyucusu o olacakmış. Poseidon yerden su çıkarmış fakat çıkardığı su deniz suyuymuş ve şehre çok yararı olmayacak bir şeymiş düşünüldüğünde. Athena ise yere bir zeytin tohumu ekmiş ve o zeytin tohumu bir anda filizlenmiş, kocaman ağaç olmuş. Üzeri de böyle zeytin dolu doluymuş. O da şehre bereket, yiyecek, sağlık getireceğinden ötürü şehrin koruyucu tanrıçasının Athena olmasına karar verilmiş. Athena ismi de zaten tanrıça Athena'dan gelmekte, bu nedenden dolayı arkamdaki Parthenon tapınağı da tanrıça Athena'ya adanmış. Biraz önce Eren'in anlattığı hikayede her ne kadar yarışı Athena kazanmış olsa da Atina halkı arkamda görmüş olduğunuz tapınağı hem Athena hem de Poseidon için inşa etmiş. Bir de burada bir zeytin ağacı var. Bu zeytin ağacı ise o yarışmada Athena'nın Atina halkına hediye ettiği zeytin ağacı olduğu düşünülüyor. Yine bu hikayeye göre bu zeytin ağacı dünyadaki bütün zeytin ağaçlarının atası ve dünya üzerindeki tüm zeytin ağaçları bu zeytin ağacından türemiş. Bakın burası Ares Tepesi diye geçiyor. Buraya normalde Akropolis'in önünden bilet aldığınız yerin karşısından şu tente gözüken yerden çıkabiliyorsunuz. Ama çalışma vardı, kapalıydı. Muhtemelen üstündeki insanlar bu kayalığın arka tarafından çıktılar. Oraya çıkmak için de, arka taraftan çıkmak için de çok yürümeniz gerekiyor aşağıya. Biz o yüzden çıkamadık. Bu Ares kayalıklarında insanlar oturup piknik vesaire de yapıyorlarmış. Böyle gün batımını izliyorlarmış. Oradan da güzel bir Akropolis manzarası var. Siz de isterseniz oraya da çıkabilirsiniz. Ücretsiz. Hemen Akropolis'e girmeden karşıdan çıkabiliyorsunuz oraya. Atina'da çok ünlü bir suvlakici var. İsmi Kostas. Biz de burada şimdi bir döner yedik. Yediğimiz döneri beğendik. Fakat başka vloglarda izlediğimizde ya da okuduğumuzda internette bu Kostas başka suvlakicilerle karıştırılıyor. Çünkü Costa diye ünlü başka bir suvlakici daha var. Muhtemelen buranın ismini kullanıp orası da satmaya başladı sonradan. Tamamen tahmin ediyorum bu arada. Oranın da puanları çok yüksek. Oraya da çok fazla kişi yorum yapmış. Yani aslında orijinal olan Kostas bizim bu geldiğimiz, ama merkezde Costa diye başka ünlü bir suvlakici daha var. Biz orada daha önce yemiştik. Domates soslu yapıyorlar onlar böyle ekmeğin içini. O da çok güzel. Burada da yedik. Burada yoğurt koyuyorlar. Burası da çok güzeldi. Ben ikisini birbiriyle kıyasladığımda birbirinden üstün göremedim. Ama Burçak buradakini daha çok beğendi. Sizin de aklınızda olsun. Hem Costa'da hem de Kostas'ta güzel suvlaki deneyebilirsiniz.
Süvlakilerimizi yedikten sonra Atina'nın en ünlü meydanlarından biri olan Monastraki Meydanı'na doğru yola çıktık. Ancak oraya giderken yine Atina'nın en ünlü alışveriş caddelerinden biri olan Ermul Caddesi'nden geçiyoruz. Burası sağlı sollu çok güzel dükkanların bulunduğu bir alışveriş caddesi ve muhtemelen Atina'ya geldiğinizde mutlaka uğrayacağınız caddelerden de biri. Nerede baklava yiyebiliriz diye bakmıştık. Stani diye bir mekan bulduk. Oraya geldik. Yunan baklavası deneyelim dedik. Fıstıklı baklava bulamadık ama cevizli baklava bulduk. Cevizli baklavayı tattık. Yani bizim baklavalarımız bu baklavalardan kesinlikle daha iyi. Hiç tartışmaya kapalı bu konu bence. Ha bir de tarçın yani alakaysa. Tarçınlı gibi. Bunların şerbetinde bal falan da şey yapıyor olabilirler. O da biraz değişik. Görüntüsü ev baklavası gibi, tadı da biraz öyle. Kesinlikle bizim baklavamız çok çok daha iyi. Bir de buranın böyle ballı yoğurdu meşhur. Hollanda'da da yiyoruz bu Yunan yoğurdunu ve çok beğeniyoruz. Türk yoğurtlarına göre daha çok beğeniyoruz aslında. Bu yoğurt bizim yoğurtlara çok benziyor. Biraz daha ekşi. Normalde çok daha krema gibi oluyor, tatlı oluyor. Bu yoğurt daha ekşi. O krema gibi olan yoğurtlarla böyle bir karışım yapıp yemek çok zevkli oluyor. Samos'ta yaptığımız kahvaltıda gelen yoğurt efsaneydi mesela. Yediğim en iyi Yunan yoğurduydu. Bu bizim yoğurtlara benziyor biraz. Ben de o yoğurdu daha az seviyorum açıkçası. Biraz önce bahsettiğim Monastraki Meydanı'na geldik. Burası Atina'nın en ünlü ve aynı zamanda en kalabalık ana meydanlarından bir tanesi. Zaten etrafında da bir sürü insan görüyorsunuz. Çok kalabalık bir yer. Bu meydanın en önemli özelliği arkamda da gördüğünüz üzere Akropolis'i olduğu gibi görmesi aslında. Buradan çok güzel bir manzarası var Akropolis'in. Zaten o nedenle de bu meydanda terasıyla ünlü birçok kafe ve bar görebilirsiniz. O kafe ve barlarda bir şeyler yiyip içerek Akropolis'i izleyebilirsiniz. Özellikle akşam saatlerinde Atina'da yapılacak en güzel etkinliklerden bir tanesi. Biz de bu akşam ya da yarın akşam vakit bulabildiğimiz bir zamanda bu aktiviteyi yapmayı heyecanla bekliyoruz. Ek olarak arkamda bir de Hadrian'ın kütüphanesi, bir de cami görüyorsunuz. Bu cami 1759 yılında Osmanlı zamanında yapılmış bir cami ve bugüne kadar gelmiş. Tabii şu anda burası bir müze olarak kullanılıyor ama ziyaret etmeye değer olabileceğini düşünüyorum. Özellikle ben şu anda o caminin nasıl müzeye çevrildiğini çok merak ediyorum. Belki oraya da bir uğrarız. Monastraki Meydanı'ndaki sokaklardan bir tanesi de bu bit pazarına çıkıyor. Burası her gün açık bir çarşı. Bizdeki Kemeraltı gibi aşağı yukarı düşünülebilir İzmir'deki. Burayı da gelip gezebilirsiniz. Hediyelik bir şeyler mutlaka bulursunuz kendinize. Şimdi caminin içine girdik. Hem caminin kendisi çok küçük hem de çok dar bir alanı kullanmışlar sergi için. Dolayısıyla müze demek çok doğru olmaz. Belki sergi vesaire demek daha doğru olur. 10 civarında cam mekan var ve bu cam mekanlarda 1900'lü yıllar boyunca Yunanların giydiği, taktığı vesaire şeyleri sergiliyorlar burada. Bence ilginç olan şuydu ki sergiledikleri şeyler aslında bir Osmanlı ya da bir Türk müzesine gittiğinizde göreceğiniz şeylerle birebir benzer. O yüzden hani bu kültür alışverişi, kültürlerin birbirine bu kadar yakın olması bizi genel olarak çok etkiliyor. Aynı zamanda Atina'da genel olarak dolaşırken de. Ama şunu söylemeliyim ki buraya girerken kişi başı 5 euro verdik. Kesinlikle 5 euro vermeye değecek bir yer değil. Biz geldik, çekiyoruz. Bence videodan izleyebilirsiniz, yeterli.
360 isimli teras bara gün batımında geldik ama hava kapalıydı. Bir gün batımı yaşayamadık. Akropolis'i gündüz de gördük, gece de gördük. İki türlü de gerçekten efsane. Şunu düşündük, bir şehirde böyle bir şey olması, böyle tepenin üzerinde bulunması, her yerden bu kadar görünmesi gerçekten efsane bir şey. Akropolis, Akropolis'in çevresi, bu bölgeler Atina'da gerçekten gezilecek, gezerken de keyif alınacak çok güzel yerler. İlginç sayılabilecek bir yere geldik. Geldiğimiz yerin ismi Karaman Nedika. Yani Türkiye'deki Karaman'dan bahsediyoruz aslında. Mübadele zamanında Karaman'da yaşayan Yunanlılar Atina'ya göç etmişler ve buradaki bu işletmeyi kurmuşlar. Aslında yemekler oldukça benzer bizimkilerle. Daha çok sucuklarıyla ve pastırmalarıyla ünlüler. O yüzden zaten geldiğiniz zaman ilk başta hemen bir pastırma ikram ediyorlar size. Biz de sucuğuyla ünlü olduğu için Adana tipi bir sucuk söyledik hemen. Bir de dolma söyledik. Bakalım burada yiyeceğimiz yemeklerden memnun kalacak mıyız? Bence genel olarak hikayesi çok ilginç bir yer. Ben pastırmadan çok anlayan bir insan değilim bu arada. Güzel bence. Etin tadı gayet iyi. Ben de normalde çok pastırma yiyemem. Kayserili kardeşim Kemal bunu görünce şaşırabilir. Ama güzel. Kayseri'ye gittiğimde de söz deneyeceğim bir dahakine. Sucuk ye bakalım Eren. Sucuk acı olması lazım. Şöyle 2 tane alayım. Böyle yumurtalı geldi. Gözlerini niye kapattın? Abo. Çok mu acı? Hayatımda yediğim en acı sucuk. Acı. Bittim şu an, gözlerime bak. Valla. Aynen. Nasıl acı ya? İnanılmaz Burçak. Acayip acı. Bak gözlerim gitti. Acayip acı. Bir de hiç beklemiyordum. Direkt genzime kaçtı. Aa, evet. Çok acı değil mi? Zehir acı. Yandım. Hayatımda yediğim en Yandım, mahvoldum. Çok güzel. Ege usulü bir dolma. Bol dereotlu. Çok beğendim. Daha doğrusu sarma. Bir de parmak sosis söyledik. Bakalım tadalım. Bu da bu arada dana. Genelde dana. İşte bu yenilebilecek bir sucuk. Sucuk mu oldu? Ekmek de çok güzel. Evet, bu da sucuk. Şimdi kavurma söyledik. Çünkü sucuğu hiç yemedik. İnanılmaz acıydı. Diğerlerini yedik ama porsiyonları bu sefer çok iyi gelmedi bize. Kavurma gerçekten lezzetli. Tattım ve beğendim. Şu an tekrar tadıyorum. Etler bayağı iyi pişmiş. Patatesli kavurma. İçinde yağı da var, tuzu, her şeyi çok yerinde. Kavurma gerçekten iyi. Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirsiniz. Seçtiğimiz acı sucuk haricinde yediğimiz her şeyden memnun kaldım açıkçası. En çok da ama kavurmayı beğendim şimdi. Mekan genel olarak çok güzel. Konsept de çok güzel. Çalışanlar da çok güler yüzlü. Yunanistan'da genel olarak şu dikkatimizi çekti. Biz bir yere girdiğimizde zaten genel olarak çok kibar davranıyoruz. Kibar soruyoruz soracağımız soruları vesaire. Bunun karşılığının olduğunu hissettim Yunanistan'da. Yani biz kibar olduğumuz için onların da ekstra kibar olduğunu, buna dikkat ettiklerini hissettim. Hatta birkaç kere bunun için teşekkür de ettiler. Gerçekten iyi hissettiriyor insana. Hani karşı tarafın da sizin kibar oluşunuzu görüşü, onların da öyle davranışı gerçekten güzel. Yunanistan'da bunu ilk defa bir ülkede hissettim. Şimdi hesap istedik. Hesap isteyince böyle bir tatlı geliyor. Yoğurt, bu da sanırım kabak tatlısı diye duymuştum. Kabak tatlısı. Şu an bu tatlının kabak tatlısı olmadığını öğrendik. Bunlar havuçmuş. Rende havuç balla yoğurdun üstüne koyuyorlarmış. Kadın söyledi. Gerçekten çok şaşırdık. Havuç. Böyle de yenilebilirmiş havuç. Yoğurdun üstünde balla. Haşlanmış havuç gibi canım.
İkinci günden herkese merhabalar. Bugün günümüze bir kruvasancı ile başlıyoruz. Aslında Atina kruvasanı ile ünlü değil ama dünyanın her yerinde yavaş yavaş kruvasan ve fırın ürünleri oldukça yaygın hale gelmeye başlıyor. Atina da bu yerlerden bir tanesi tabii ki de. Biz de şimdi burada bu kruvasancılardan ünlü olanlarından bir tanesine geldik. Ben şöyle peynirli bir kruvasan söyledim. Eren de Antep fıstıklı bir kruvasan söyledi. Mekan bence tatlı bir mekan. Özellikle böyle dışarıda şu an banklarda ve güneşin altında oturuyor olmamız güne güzel bir başlangıç oldu bence bizim için. Burçak, bir şey söyleyeyim mi? Dışı böyle renkli renkli olunca kötü çıkabilir mi dedim ama içindeki krema efsane bak. Şu krema efsane. Çok beğendim. Bir de tabii Kuzey Avrupa'ya göre falan çok daha uygun. 3,5 euro bunlar. Orada 5 küsür euroya alıyorsunuz tanesini. Yani 3,5 euro yine pahalı diyebilirsiniz ama bu kadar Antep kreması içinde iyi. Lezzeti iyi. Kesinlikle tavsiye bu mekan. Atina ikinci gün başlasın. Bugün gezimize Atina Agorası'ndan başlıyoruz. Agora eski zamanlarda şehrin ticaretinin döndüğü kısım aslında. Atina'da 2 agora var. Bir Atina Agorası, 2 Roma Agorası. Atina Agorası antik Yunan döneminden kalan kalıntıların bulunduğu kısım. Roma Agorası ise Roma döneminden kalan kalıntıların bulunduğu kısım. Antik Yunan dönemi milattan önce 400'lü 500'lü yıllara tekabül ediyor. Roma Agorası'ndaki kalıntılar ise genelde milattan sonranın hemen başındaki yıllara tekabül ediyor. Milattan sonra 10'lu ya da 100'lü yıllara tekabül ediyor. Atina Agorası Roma Agorası'na göre daha büyük bir alan kaplıyor. Biz de Atina Agorası ile gezmeye başladık. Roma Agorası'na da götüreceğiz sizi. Biletler hakkında şöyle bir bilgi vereyim. Sezon başlamadan önce, yani 1 Nisan'dan önce bütün her yeri gezebileceğiniz bileti 30 euroya alabiliyorsunuz. Buraya bu saydığım 2 Agora, Akropolis ve birkaç yer daha dahil. Ama 1 Nisan itibariyle bu kombine bilet artık geçerli olmuyor. Her yer için tek tek bilet almanız gerekiyor. Biz de o yüzden şu an çok fazla ödüyoruz Nisan öncesi fiyatlara kıyasla. Dün Akropolis'e 30 euro ödemiştik. Bugün Atina Agorası'na 20 euro ödedik. Roma Agorası'na ise 10 euro ödeyeceğiz birazdan. 5-6 gün önce burada olmuş olsaydık bunların hepsini 30 euroya kişi başı gezebiliyorken şu an 3'ü için kişi başı 60 euro ödüyoruz. Size burada göstereceğimiz yapılardan ilki arkamda görmüş olduğunuz Hephaistos Tapınağı. Bu tapınağın en önemli özelliklerinden bir tanesi Antik Yunan'ın en iyi korunmuş tapınaklarından biri olması aslında. Bunun da sebebi zamanında kilise olarak kullanılmış olması. Şu anda Atina Agorası'nda gezmekten oldukça keyif alıyoruz. Burada görülmesi gereken yapılardan ikincisi arkamda görmüş olduğunuz Attola Stoası. Stoa, Antik Yunan döneminde içerisinde dükkanların bulunduğu yapılara verilen ad aslında. Bunu da günümüzdeki iş merkezlerine ya da AVM'lere benzetebiliriz. Arkamda görmüş olduğunuz Stoa dünyanın en ünlü stoalarından bir tanesi yine ve şu andaki görünümünü 1950 yılında bütünüyle restore edilerek almış. Yani görmüş olduğunuz bu yapı aslında restore edilmiş hali. İçerisinde de Agora Antik Müzesi yer alıyor. Stoa'nın içerisinde bulunan müzeyi ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Yani giriş bilet parasını verdikten sonra bu müze için ekstra bilet ücreti ödemeniz gerekmiyor. Biz de şimdi müzenin ikinci katına çıkıyoruz. Birinci katını gezdik. İkinci katında çok güzel bir manzara varmış Agora'nın. Oraya da bir bakalım şimdi. Bu arada favorimiz karşıdaki tapınak oldu. Her yerden onu çektik durup durup. Çok yakışıyor antik şehre, böyle yeşillikler arasında, zeytin ağaçları arasında. O mermerin rengi vesaire bizi cidden böyle çok etkiledi, çok hoşumuza gitti. Buradan da güzel bir manzarası var yine.
Bu antik agorada, Atina agorasındaki favori yapımız kesinlikle Hephaistos Tapınağı, karşıda duran. Zamanında idam kararını verdikleri Sokrates'in heykelini agoranın ortasına da dikmişler. Agora'dan çıktıktan sonra hemen Agora'nın giriş kapısının önünde bulunan Diodos isimli restorana oturduk. Kuzu pirzola söyledik, bir tane tavuk souvlaki söyledik, tavuk şiş yani. Bir de patlıcan dolması söyledik ama bunun içi sebzeli. Yani farklı soğan, işte bezelye, gördüğünüz gibi farklı sebzeler var. Bakalım şimdi bunları burada tadacağız. Roma Agorası'na gitmeden önce karnımızı güzel bir doyuracağız. Yemeğimizi bitirdikten sonra ikram tatlı getirdiler. Dün gece de olmuştu aynısı. Böyle biraz muhallebiye benziyor. Çok böyle jöle gibi. Bakalım nasıl tadı. Biraz muhallebi andırıyor. Bedava tatlımızı da yemiş olduk. Porsiyonlardan bayağı memnun kaldık. Yediğimiz şeylerin lezzetleri de çok güzeldi. Hiç böyle çok merkezi olmasına rağmen o kötü restoranlardan değil kesinlikle burası. Siz de gelebilirsiniz. Ben özellikle kuzu pirzolayı çok beğendim. Roman Agora'nın içerisine girmemeye karar verdik. Çünkü buraya geldiğimiz zaman bu alanın çok küçük bir alan olduğunu ve etrafındaki çitleri dolaşırsak her tarafını rahatlıkla izleyebileceğimizi gördük. Burası Atina Agorası'na göre çok daha küçük bir alan ve görülecek şeyler de kısıtlı. Arkamda gördüğünüz rüzgar kulesi var. Bir de hemen solumda kalan Osmanlı zamanında yapılan Fatih Sultan Mehmet şehri ziyaret edeceği zaman camiye dönüştürülen kiliseden Fethiye Camii var. Onun haricinde Agora'nın giriş kapısı da görülmeye değer. Bunun dışında bütün olarak bir yapı göremiyorsunuz Roman Agora'da. Biz de dediğimiz gibi bu yüzden zaten dışarıdan görebildiğimiz için bilet alıp içeri girme ihtiyacı hissetmedik. Sizin de bence hiç bilet alıp içeriye girmenize gerek yok. Ekstra tarih meraklısı değilseniz, özellikle girip görmek istemiyorsanız tabii ki. Roman Agora'nın hemen altında Adrian'ın kütüphanesi var. Burası da aynı Roman Agora gibi küçük bir yer ve çitlerden burayı da seyredebiliyorsunuz. Buraya girme niyetimiz hiç yoktu ama şu an Atina'nın güzel sokaklarına doğru giderken buranın yanından geçtiğimiz için sizi de bilgilendirmek istedik. Şimdi Atina'nın en eski alışveriş caddesi olan Adriano Caddesi'ne geldik. Burada sağlı sollu yerel ayakkabı, takı, kıyafet dükkanları bulabilirsiniz. Eğer Atina'da hediyelik eşya almak isterseniz bu caddeyi ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Aynı zamanda Atina'nın çok güzel bir bölgesi olan Plaka'nın da hemen yanından geçen bir cadde. Dolayısıyla Plaka bölgesini gezerken burayı da gezinizin içine katabilirsiniz. Roma Forumuyla Atina Akropolis'in arasında kalan Plaka denilen bir bölgedeyiz. Zaten hemen şu an Akropolis'in altındayım. Akropolis'i böyle görerek gezmek güzel hissettiriyor insana kendini Atina'da. Bu bölgeye gelmelisiniz. Bu bölgedeki böyle merdivenlerden yürümelisiniz. Çünkü bayağı bir merdiven göreceksiniz. Yokuş yukarı bir bölge burası. O merdivenlerde restoranların kurulduğunu ya da yokuşlarda restoranların kurulduğunu göreceksiniz. Hepsi çok güzel geliyor göze. Özellikle şu an içerisinde bulunduğumuz Anafiotika denilen sokak ve çevresindeki sokaklar daha dar sokaklar. Böyle daha beyaz evler var. Burada da farklı bir hava var. Atina'daki Plaka bölgesi kesinlikle gezmeniz gereken bir bölge.
Dün Akropolis'e çıkarken de bu plaka bölgesinden geçerken çok beğenmiştik. Gerçekten küçük dar sokaklarını vesaire. Ama şu anda bu beyaz evlerin bulunduğu bu bölge daha da tatlı, daha da güzel. O kadar dar ki iki insan aynı anda geçemediği noktalar falan var. Gerçekten tatlı sokaklar, kesinlikle ziyaret etmeniz gerekiyor. Anafiotika'dan en yukarı çıktığınız zaman böyle bir Atina manzarasına çıkıyorsunuz. Hemen burası da Akropolis'in çitleri. Akropolis yukarıda. Burası da biraz önce bahsettiğimiz plakanın o merdivenli sokaklarının olduğu bölgelerden bir tanesi aslında. Burada böyle çok güzel kafeler var merdivenlerin üzerinde. Biz de burada bir şeyler içmeyi düşünüyoruz şimdi biraz dinlenmek için. Şimdi Atina'nın merkezinde bulunan çok güzel bir parka geldik. Burayı milli park olarak çevirebiliriz. İngilizcesi National Garden bu parkın ismi. Çok güzel, merkezde gelip uğrayıp vakit geçirebileceğiniz yeşillikli bir alan. Burada dolaşırken size Atina ile ilgili ilginç bulduğum birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi, Atina'da dolaşırken çok fazla çakma, çantacı ve ayakkabıcı görebilirsiniz. Bu bana çok ilginç geldi çünkü başka hiçbir Avrupa başkentinde bu kadar fazla orijinal olmayan ürün satan dükkan görmedim. Dolayısıyla bu açıdan da Atinalılar, Yunanistan bize çok benziyor. İkinci olarak da şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi burada hem kamusal alanda hem de otellerde tuvaletlerin üzerinde her zaman tuvalet kağıdını tuvaletin içine atmayın uyarısını görebilirsiniz. Bu uyarının da sebebi şuymuş aslında. Atina'nın kanalizasyon sistemi çok eskiymiş. O yüzden de problem yaratabiliyormuş. Mesela çokça tıkanıklık yaşanabiliyormuş ve her şey olduğu gibi geri gelebiliyormuş. O yüzden de her yerde tuvalet kağıtlarını içeriye atmayın uyarısıyla karşılaşabiliyorsunuz. Dikkat etmek gerekiyor gerçekten de böyle bir şey. Bu iki şey bizim Atina'da dikkatimizi çeken başlıca şeylerden oldu. Şimdi size yurt dışında internet problemini nasıl çözebileceğinizden bahsedeceğim. Çoğumuz Türkiye'den yurt dışına çıktığımız zaman kendi internetimizi kullanmaya devam edemiyoruz. Fiziksel sim kart almak zorunda kalabiliyoruz. Ya da kendi operatörümüzün günlük internet paketlerini kullanıyoruz. Bu da biraz maliyetli olabiliyor. Ama bir eSIM uygulamasıyla internete çok daha ucuza ve çok daha kolay bir şekilde ulaşmanız mümkün. Ben de size şimdi eSIM IO'yu anlatacağım. eSIM IO telefonunuza indirebileceğiniz bir eSIM uygulaması. Telefonunuza indirdikten, hesabınızı kurduktan sonra internet ayarlarınızı 5 dakika kadar kısa bir sürede yapabiliyorsunuz ve internete kolayca erişebiliyorsunuz. Dünya üzerinde 160'tan daha fazla ülkede internete erişiminizi sağlıyor eSIM IO ve isterseniz gittiğiniz ülke özelinde 5 GB'lık, 10 GB'lık belli süre geçerli paketler satın alıp kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de uygulamaya bakiye yükleyip kullandığınız kadar ödeyebiliyorsunuz. Yani hiçbir paket satın almıyorsunuz. Diyelim ki internete 5 GB, 10 GB kadar yüklü bir miktarda ihtiyacınız yok. Sadece bir ülkeden transit geçiyorsunuz. Çok az ihtiyacınız var. 100 MB internet kullanacaksınız. Hiç paket satın almanıza gerek yok o senaryoda. Sadece kullandığınız o 100 MB'ı ödeyeceksiniz ve muhtemelen de 20 cent 30 cent gidecek bakiyenizden sadece. Biz eSIM IO'yu kullandık ve memnun kaldık. Eğer siz de uygulamayı indirmek isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Hatta Eren2 kodunu uygulamadaki bakiye yükleme yerine girerseniz $2 da bir bakiye kazanacaksınız. Eğer internet paketi satın alacaksanız o $2 da hediye olmuş olacak bir nevi size. Eğer yakında bir yurt dışı seyahatiniz varsa ve interneti hala nasıl çözeceğinizi bilmiyorsanız eSIM IO'yu şu an açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Hediye bakiyenizi de kullanabilirsiniz.
Size çok güzel bir mekan önerisiyle geldik. Burasının ismi Ergon House. Genel olarak şarküteri ürünleri satıyor. Buradaki şarküteri ürünleriyle birlikte zeytinleri, peynirleri oturup buranın restoranında da deneyebiliyorsunuz. Yani eğer biraz Yunan zeytini tadayım, Yunan peyniri tadayım, yanında içkimi yudumlayayım derseniz gelebileceğiniz bir yer burası. Bunların yanında et ürünleri, balık ürünleri de servis ediyorlar. Onları da taze servis ediyorlar anladığımız kadarıyla. Balıkları burada görüyoruz. Buradan isterseniz hediyelik de alabilirsiniz evinize giderken. Çünkü ballar, baharatlar, zeytinyağları da satılıyor. Yani böyle tadımlık, denemelik, evinizde böyle anı hatıra olsun diye o tarz şeyler de alınabilir buradan. Güzel bir yere benziyor, kaliteli bir yere benziyor. Bir de fiyatları da makul menüsüne baktığımız kadarıyla. Dışarıda neye yiyorsanız güzel bir öğünü burada da o fiyata yiyorsunuz. Gelmek isterseniz aklınızda bulunsun. Şu anda Atina'nın ortasında bulunan Panathinaik Stadyum'a geldik. Bu stadyum milattan önce 300'lü yıllarda yapılmış. Tabii böyle gözükmüyormuş o zaman. Ahşaptan vesaireymiş oturma yerleri. Daha sonra milattan sonra 100'lü yıllarda bu şekilde mermer görünümüne kavuşmuş. O dönemlerde burada hep oyunlar düzenlenirmiş. Günümüzde olimpiyat olarak bildiğimiz oyunların daha ilkel versiyonları bu stadyumda yapılırmış. 1800'lü yılların sonuna gelindiğinde bu stadyum tamamen renove edilmiş ve bu görüntüsünü almış. 1896 yılında düzenlenen ilk modern olimpiyatlar ise Atina'da bu stadyumda gerçekleştirilmiş. Stadyuma giriş kişi başı 10 euro. Eğer içeri girmek istemiyorsanız stadyumun önünden stadyumu görebiliyorsunuz. Çok uzakta değilsiniz. Ama tabii girince atmosferi daha farklı oluyor. Stadyumun en büyük özelliği tamamı mermerden yapılmış dünya üzerindeki tek stadyum olması. Gerçekten devasa bir yer, güzel bir yer. Pistine de erişebiliyorsunuz. Pistinde koşan çocukları görebilirsiniz. Siz de isterseniz koşabilirsiniz. Arkamda gördüğünüz gibi Akropolis de bu stadyumdan gözüküyor. Buradan da Akropolis'in stadyumla birlikte güzel fotoğraflarını da çekebilirsiniz içeri girerseniz. Yaklaşık 2500 yıllık tarihi olan bu stadyum hakkında daha fazla şey öğrenmek isterseniz bilet aldıktan sonra giriş kısmından ücretsiz sesli rehber de alabilirsiniz. Bu stadyum hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Şu anda üstünde yürüdüğümüz zeminde antik Yunan zamanında gladyatörler birbiriyle çarpışıyorlarmış ya da hayvanlarla savaşıyorlarmış. Daha sonra Roma zamanında Hristiyanlığın kabul edilmesiyle birlikte bu tarz aktiviteler, yani gladyatörlerin birbirini öldürmesi ya da hayvanlarla yapılan bu tarz aktiviteler yasaklanmış. Çünkü bunlar daha çok pagan gelenekleriymiş. Hristiyanlıktan sonra daha çok günümüzde bildiğimiz atletizme yakın oyunlar, yarışmalar düzenlenmeye başlanmış. Yani şu an üzerinde yürüdüğümüz bu zeminin dili olsa da konuşsa kim bilir bize neler anlatır. Burada da 1896 yılından beri nerelerde, hangi şehirlerde olimpiyatların düzenlendiği tek tek yazılmış. 1896 yılında Atina'da düzenlenmiş bakın. Amsterdam'ı da görüyorum 1928 yılında. 2004 yılında yine Atina'da düzenlenmiş. 2024 yılında Paris Olimpiyatlarını görüyorsunuz. Şimdi Plaka bölgesinde bir restorana oturduk. Özellikle musakka denemek istedim. Çünkü bu zamana kadar hiç denememiştim ve merak ediyordum nasıl yapıyorlar diye. Göstereyim. Bence bizimkinden oldukça farklı. Lazanyaya çok da benziyor. Alt kısmında böyle patates var. Sonrasında patlıcan, kıyma, üzerinde beşamel sos. Çok güzel. Çok beğendik yani genel olarak. Ben de çok beğendim. Eren de çok beğendi. Yanına şöyle bir cacık söyledik. Onlar da caciki ve biraz daha yoğun oluyor tabii ki. Yoğurdun sarımsakla ve tuzla karıştırılmış hali gibi oluyor biraz daha. Şu an yediğim şeylerden çok zevk alarak yiyeceğim. Birkaç restorandan alışmıştık tabii. Tatlı ikram ediyorlardı bize yemeğimizin sonunda. Bu restoranda o olmadı. Yediğimiz musakkayı beğendik ama biraz daha fiyatı o özellikle Antik Agora'nın, Atina Agora'sının orada yediğimiz yere göre daha pahalı geldi.
Atina videosunun sonuna geldik artık. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda size gösterdiğimiz yerleri 2 günde yoğun bir tempo ile gezmek mümkün. Ama daha rahat bir şekilde gezmek istiyorsanız, şehrin tadını daha fazla çıkarmak istiyorsanız, insanları bir yerde oturup bir şeyler içerken izlemek istiyorsanız 3 gün gelmenizi tavsiye ederiz. Rahat rahat şehrin tadını çıkara çıkara bizim gezdiğimiz yerleri acele etmeden gezerek bu şehri siz de gezebilirsiniz. Atina genel olarak Türkiye'deki şehirlere çok benziyor. Bazı sokaklar bize tamamen bizim sokaklarımızı andırdı. Şehrin kötü tarafları da tabii ki var. Biz size bu videoda Atina'nın en turistik yerlerini gösterdik ve turistik yerler için şunu söyleyebiliriz. Gezmesi gerçekten çok zevkli. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Şimdi hesap istedik. Hesap isteyince böyle bir tatlı. Ne? Gitti mi? Kanalımıza abone olarak Allah seni kahretmesin. Dur. Ve Tanrıça Athena'ya atanmış. Arkamda görmüş olduğunuz ve Tanrıça Athena'ya atanmış Allah tarafından yani. Arkamda burası hapishane mi diyeyim buraya, ne diyeyim? Tamam. Rooftop nasıl söyleyeyim? Teras, barlar ve kafeler de burada. Bakın sen niye bunları gerçek sanıyorsun hep? Şu an oturakların hepsi restoran. Ben buradan halk oyunları oynayayım. Yağmurda yürüme maratonu.